Merhaba herkese. Daha önceden Minecraft'la ilgili bir video yapmıştım kısa. Şimdi de daha önceden çok sevdiğim, uzun zamandır da oynayamadığım, son zamana tekrar geri döndüğüm ve daha önceki videolarımdan hatırlayacağınız Star Fox Assault oyununu size biraz göstermek istedim. Çünkü Türkiye'de bunu oynayan ve oynanışını gösteren yok ve ben nasıl mobil telefondan oynayabileceğinizi göstermek istiyorum. Tabi lisanslı olarak alabilirseniz öyle oynamanız daha iyidir ama Türkiye standartlarında ulaşmak zor olduğu için ben size Dolphin Emulators içinde, eğer Nintendo telif atmazsa nasıl oynandığını kısmen göstermek istiyorum. Bu zaten fikir vermesi için. Oyunun ilk kısmını sıfırdan açıp size oynayacağım. Eğer hoşunuza giderse belki devamını da oynarım. Öncelikle Dolphin Emulator programını indirdim Android telefona. Daha sonradan Star Fox Assault'un ROM dosyasını indirdim. Ki bu Avrupa PAL'dı sanırım. O versiyonu. Daha sonradan emülatör açtığımızda standart GameCube oyun konsolunun buraya yansıtılmış versiyonu başlıyor. Kontrolcüleri GameCube'ün kendine has bir tarzı vardı. Size daha önce anlatmıştım. Bu köşeli mouse'u hareket ettiğiniz metot ve parmağınıza yanda C yoluyla kontrol edebildiğiniz hareket sistemi ve ayrıca yanlara yayılmış tuş sistemleri ve arka tuş analogları. Bu tuş analoglarının tarzı açıkçası oyunlara has. Yani bu oyunları izlemek başka bir şey, oynamak başka bir şey. Tabii telefonlar oynaması biraz zor. O yüzden birkaç kere ölebilirim. O yüzden en kolayını oynamayı deneyeceğim ve size göstermeye çalışacağım. Ki Star Fox Assault'un benim için özel bir yeri olduğu için şu an bu videoları çektiğim her konuda, her şeyde onun büyük bir faydası var. Kısalım. Bana sorarsanız Star Fox'un en güzel zamanları Assault zamanıydı ama hala tamamlanmamış bir potansiyel olarak görüyorum Assault'u. Özellikle GameCube o zamanlar grafiksel olarak rakiplerine karşı arka planda olsa da işlemci gücü sayesinde partikül efektlerini daha başarılı yapıyordu. O yüzden Star Fox Assault'ta da adeta gösteri şovu gibi bir sürü partikül efekti görüyorsunuz. Bunu oynarken de göreceksiniz. Özellikle uzay bölümleri hala günümüzde çok güzel görünürken yaya bölümleri birazcık nasıl desem grafikten tasarruf edilmiş gibi. Ama yine de Star Fox'un hikayesi anlamında, müzikleri anlamında ve karakteri açısından çok güzel, kendine has bir oyundur. 2005 yılından çıkmış. Şu anda onu sizle beraber bir göstereceğim. Daha önceden biraz denemeler yaptım. Hangi kontrolcüyle daha iyi oynayacağım konusunda. Yeni kişi açalım. Buna yani ismim konusunda genelde hassas olduğumu biliyorsunuz ama madem böyle yapalım. Çünkü çok kısıtlı bir yazma sınırı var ve Türkçe alfabedeki H sesini maalesef veremiyoruz. Olsun. Hareket sistemi açısından uzay görevlerinde genelde ben single stick kullanıyorum ama bazı durumlarda yukarıdaki takım arkadaşlarınızı kurtarmanız gerekiyor yayayken. O yüzden durduğunuz yerde silahınızı yukarı kaldırıp indirmeniz gerekebiliyor. O yüzden dual stick mesela ben kullanıyorum öyle durumlarda ama öyle durumlarda da bazı sıkıntılar oluyor. Çünkü hem koşmak hem hareket etmek birazcık sıkıntılı olabiliyor. Ateş etmek özellikle. Mesela çünkü fark etse yukarıda kayıt aldığım için R tuşunu kapatıyor genel olarak. O yüzden ben genel olarak bunu kullanacağım. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Ayarları tamamlıyoruz. Aynen. Hikaye modu. Her şeyin başladığı yer. Fortuna gezegeninin başlangıcı burada hikayede. Daha önceden Andros İmparatorluğu vardı. Venom gezegenini kontrol eden. Cornelia ile yaptıkları savaş sonucu Andros'u yenmiş. Eğer Star Fox hakkında videomu izlediyseniz. Andros'u yendikten sonra geriye kalan Venom milisleri toparlanarak
Andros'un yeğeni ve eski Starwolf üyesi Okini altında birleşerek kendi minis güçlerini oluşturuyorlar. Okini İmparatorluğu diye geçer. Kimi hayranları da 2. Venom İmparatorluğu ya da Venom İmparatorluğu'nun devamı olarak kabul eder. Bu ordu da eski gücünde olmadığı için sadece belli bölgeleri kontrol altında tutabiliyor. Ve hazır Dinosaurs Planet'ta General Skeleton bütün oradaki krallıkları birleştirip diktatörlük haline geldiği dönem aralığında bir de ayrıca kara borsaya giren Venom silahlarının olduğu bir dönem aralığı bu. Bazı iç karışıklıklar da var ya, çizgi romanında okuduysanız Star Fox'un bir tane çizgi romanı da var. O zaman aralığında da bunu fırsat bilen Okini ve birlikleri Fortuna gezegenini istila ediyor. Ve oraya bir merkezi üs haline getiriyor. Çünkü Venom'u ele geçiremeyecekleri durumda. Çünkü Venom Cornelius'un sıkı yönetimindeydi o dönem aralığında. Tabi Command'da anlıyoruz ki o sıkı yönetim bir işe yaramıyor. Yani aslında bakarsanız Cornelius ordusu o kadar büyük bir potansiyel sahip olmasına rağmen bana sorarsanız hataları çok olan bir yönetim ya da gezegen yönetimi diyelim. İşte burada da Fortuna gezegenini istiladan kurtarmaya, tırnak içinde belirtiyorum, Cornelius ordusu gidiyor ama ablukayı geçemiyor. Bu zayiatın önüne geçmek için de her zamanki yaptıkları gibi arka hatlara sarkacak bir özel elit takım yollamaya karar veriyorlar. Ki daha önceden kazandıkları para ve tanıştıkları Kristal adlı telepat mavi tilki bayan, kendisi bir Cerinian'dır. Benim favori karakterimden bilirsiniz, Kristal. Onun da takıma dahil olmasıyla yenilenmiş Star Fox göreve gidiyor. Kısaca böyle. No quarter! Show these dogs we mean business! The Cornerian fleet has broken through our front lines. They're everywhere. Think you're tough, eh? In that case, it's secret weapon time! Stealth Squadron, open fire! Stinking ape. We underestimated the strength of his reserves. Team Star Fox, ready for duty. Leave these losers to the pros. We'll beat them in no time. Yani o takımda son o yorumları yapacak kişi Slippy bence ama yani yine de seviyorum Slippy ama hayatım onu kurtarmakla geçti neredeyse bu Star Fox serisinde. Well, Hawks, looks like Artık we're General not too Pepper da late. yaşlanmış burada. Of course, General. Adam bildiğin diktatör, bütün gezegenin I can't başkomutanı. believe Andros had so darn many troops left behind. They're almost all common scum, in it for the money. They're quite dedicated for a bunch of hired guns. The leader of this rebellion is Yani none other than grafikte Obi-Wan. tasarlanırken özellikle fark ediyorsunuz. Neredeyse grafik tasarımının bütçesinin büyük bir kısmını kristale harcamışlar gibi. Mimikleri olsun, davranışı olsun, kıyafet ayrıntılı olsun. Oyun içinde de bazen görebiliyorsunuz. Gerçekten özenerek ve severek modellemişler kristali. Ki hak veriyorum gerçekten. Mavi bir ince adeta. Onu her gördüğümde yaşadığım için mutlu oluyorum neredeyse, öyle diyeyim. Ah, Star Fox ha. Bir bu oyuna bakın, bir de Star Fox Zero'ya bakın lütfen. Yani hangisi daha karizmatik duruyor? Lütfen bana yorum yazın. Communications line, green. Blankenese no pushover. So be Bu careful. arada Peppy size birazcık ilk başta komik bir karakter gibi gelebilir ama Star Fox'un lore'unu bildiğinizde yani en sevdiğiniz babacan karakterlerin biri oluyor. Çünkü kendisi Fox'un babasıyla da aynı takımdaydı.
Yani o açıdan düşündüğünüzde bu takım için çok önemli bir oyun. Fox'un hem amcası gibi hem dostu gibi biri yani. Ondan kaç yaş büyük. Babası öldükten sonra Fox'a yol göstermiş, takım arkadaşlığını yapmış. Yani Fox için aşırı değerli biri düşününce. Ama artık emekliye ayrılıp Great Fox'un içinde oturuyor. Onun koltuğunu Crystal almış. All ships, Tamamdır. hold your Armada's fire. Aim for Oikone's flagship. Here we go! Hey, Slippy, don't get cocky. Slippy, you've already got bogeys on your tail. Uh-oh, I'm in trouble! Ouch! This happens because you're Tamam, işte. being more careful. Cordelia Army now commencing third volley of cannon fire. Birazcık alışmak lazım. Ships are being destroyed one after the other. You can't give up now. Andros' fleet is dead ahead. They're everywhere. Okay, now go, Slippy. Take the left side. Crystal and Fox, get the right. Everyone strike. All right. Hit them hard and don't hold Bu ilk bölüm özellikle Nintendo'nun iyi yaptığı bir şey gösteriyor. Oyunu oyuncuyu alıştırmak için tasarlanmış. Hem birazcık nostalji için. Bir de fark ettiyseniz grafik olarak Star Fox'un ne noktaya geldiğini göstermiştir. Özellikle 2005 yılı için düşündüğümüzde Star Fox'un önceki oyunlarına göre düşününce insanın hayalini kurduğu şeydi. Ki hala da the enemies are bence Star Fox serisinin örnek alması gereken bir nokta. Ha. Some kind of prototype? That beam's devastating. Watch out, Fox. Roll to deflect its attack. Ops. Take this, Fox. It'll replenish your shields a bit. Güzel. Blue Barrel. Blue Barrel. Fox, use this. Ha, sonraya saklayacağım ben bunu, sağ ol. Got something on radar. Dead ahead and coming this way. a stealth squadron. Look out, Fox. Try out your bombs, Fox. İlla kullanayım diyorum yani. Star Fox is headed this way. Star Fox, Okay. eh? Work him over! Biz geliyoruz. Allah, Kristal takımda olmasa bütün korneri satardım aslında ama o kadar şerefsiz biriymiş tabii. Ama Kristal burada. O yüzden ben Star Fox takımı tutuyorum. Our final line of defense has been penetrated. Is this guy some kind of demon? Ah! I'll handle him! What? Are you? Hadi Andros'u savunmam ama Oakeney'e bayağı üzülüyorum yani açıkçası. The enemy flagship is fleeing to Fortuna. That scum Oikone's getting away. After him, Fox. Gidiyorum. Keep moving. Follow him into the Bu atmosphere. arada belirtmem lazım. Mesela Kristal tasarımsal açıdan gerçekten neden başarılı olduğu hakkında birkaç video yapmıştım. Oyun tasarımı konusunda ama yani Fox da aslında bayağı sevilen bir karakter seride baktığınızda. Ki zaten oyunun baş karakteri ama özellikle yurt dışındaki Star Fox hayranları muhabbet ederken özellikle bayan Star Fox hayranı olan kişilerin Fox'u bayağı yakışıklı bulduğunu duymuştum. Ki açıkçası bu oyunda hak veriyorum. Gerçekten karizmatik bir tarzda yapmışlar. Ama Zero'daki tasarımdan sonra ya bildiğim peluş oyuncağı çevirmişler karizmatik Fox'u yani. Yani Miyamoto, saygın sonsuz Shigeru Miyamoto'ya ama ne yapmaya çalışmış çok merak ediyorum. Where'd that crazed chimp Oikone go? Rob, find that black-hearted ape's location. Affirmative. Şu güzelliğe bakın, Fortuna gezeyim. Fox, these guys are all over me. Get rid of them. Use your boost to catch up. Kurtardım seni. Great. I guess I owe you one.
Aha, silah güçlenmesi. İlk bölümde bol keseden Enemy veriyorum. base located directly ahead. Oikoni is there as well. All right, this time we take that ape down. Bir salın o okunu. Adamın her şeyini elinden almışlar. Fox, use this. That makes us even. This must be it. Look out! The enemy's waiting for us! Tamamdır. Whoa, get off me! Whew, thanks, Fox. Burada Sleepy'yi kurtarmamız önemli çünkü eğer Sleepy takımda olmazsa son boss'un yani son haklamamız gereken düşmanın canını öğrenemiyoruz. Çünkü kendisi mekanik mühendis. Takımın can analizini yapıyor. Yani teknik destek veriyor adeta. Eğer takımda olmazsa bunu öğrenemiyoruz. Rastgele ateş etmemiz gerekiyor. Kristal ise telepat olduğu için his yardımıyla diyelim bazı fikirler veriyor bize ne yapmamız gerektiğini. Falco da genel olarak uzman pilot olarak geçiyor ama açıkçası diğer takım üyeleri kadar yardımını görmedim. Diğerine eşdeğer düzeyde açıkçası. Ama takımda olması yine güzel. Bütün her şeyini koymuş istiyorsan. Yani iyi bir paraları varmış demek ki. Yani o filmin ailesinden mi geliyor ne? Her tür şeyi almışlar. There he is! Bütün yıldız It's sistemi Oikoni! olmasa da bir gezegeni en Nowhere azından. to run to, Oikoni. Persistent little pest. Ki aslında başka yerlerde de bazı kolonileri, üsleri var ama en merkezi üsleri Fortuna bu zaman çizgisinde. Hide and seek. Let me show you my true power. Oikoni, you ignorant ape. What are you up to? Careful, Fox. You never know what a cornered beast might do. Yok böyle. Bildiğiniz bu arada Star Fox 64'e bir gönderme. Andros'un yaptığı mekanik kafa sistemini birebir kendisine kopyalamış. Yani özentilik de diyebilirsiniz, amcasına bir saygı da diyebilirsiniz. Çünkü Oakley'nin gerçekten amcasına aşırı saygılı ama amcası onu o kadar seviyor muydu ondan emin değilim. What's this? Bu işi daha üzücü yapıyor. Watch your mouth. I'll show Gördüğünüz you. gibi. Oo. Kanatlar hasar gelirse dengelemek zor oluyor ve lazeri kaybediyoruz. O yüzden kanatlar hasar almaması lazım. Watch how he moves his Teşekkür ederim. Canoğlu. Yeah. It's not over yet. Ha. Fox, get busy and finish this fool. Is that all you've got? Is that all you fools have got? I am the one and only true heir to the great Emperor Andros, the new Emperor, Andrew Oikoni, Uncle Andros! Bu spoiler olacak, burada ölmüyor. What? Reinforcements? Bir sonraki oyunda kurtulduğunu öğreniyoruz. Ki nasıl kurtuluyor? Yani saygı duymak lazım açıkçası. Exchange thought patterns. No, it can't be. Aperoid. 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 Aperoid? Evet. There's no time to hesitate. Return fire. I don't know who that is, but he obviously ain't nice. Enemy shield analysis complete. I'm bringing it up now. Keep your guard up, everyone. That's it. It's working. Ah.
Eski tarz boss savaşlarını özlüyorum bazı oyunları. Böyle shoot'un up oyununun zirvesidir. Hatta tek hayatta kalan versiyonudur büyük çaplı diyebiliriz Star Fox. Aim for the laser cannon. Zayıf noktası olmalı. It's too early to celebrate. Look, keep your wits about you, everyone. Gotta get out of the way! Heh. O sırada ağzına ateş edebilirdik ama kim edebilir ki yani? Feel it. Its weak point is that Vay ya. Attack whenever you have the chance. Vurdum. Vurdum. somehow we beat it. But what a strange creature. Wait, what's that? I don't believe it. Fox. Apoidler bu evrenin Dalekleri gibi bir şey. Okay. Yani bütün makine ve organik cisimde kendilerini çevirebiliyorlar. Genelde böcek formlarını tercih ediyorlar. Got company. Fox, grab that thing and get out of there. All ships are home. Not a bad start. Good work, team. Come on up to the briefing room. Bu arada buradaki yaptığınız başarıma ve diğer değişkenlere göre buradaki konuşmalar birazcık değişebiliyor. O yüzden her oynadığımda bu son konuşmaları duymak hoşuma gidiyor. Kaybediyor. Evet, bu ilk oynanışım bitti. Eğer hoşunuza giderse belki devam ederim. İkinci kısımda yaya kısımları daha çok oynuyoruz. Members of Star Fox, a grave danger looms. The Lilat system Bu son is in konuşmayı peril. What? takip ettikten How do you sonra know? kapatırım herhalde. We know. The research director will brief you on all the details. Hello again, everybody. Dad? Ben You're the too. research director? You never told me that. Well, gee, didn't I? Yes. Well, in any case, if I may continue, these aperoids, Aperoids? indeed, they are the enemies you faced earlier. I believe it was about 17 years ago. A whole fleet was destroyed by a sole aperoid. We were somehow able to survive that trial, but that was just a taste of what's coming. But we are Öncü bir currently tanesi. analyzing data from the core memory you found. But we could understand much more if we had a complete specimen. We have detected a distress signal originating from the Kaina outpost. Bu arada Ketina However, we're Cornelius unable to ordusunun contact en anyone büyük there. üssüdür. Yani Cornelius ordusuna çok yakın, You Mars'a must find the benzer distress signal. dev mantarların olduğu bir gezegen. I'll head to the surface Yani immediately. kızıl That signal should be çöllerin, too ince hard to denizlerin find. olduğu bir yer. By yourself? It's too dangerous. I'm going too. No. I want Keşke you guys in yani. our Niye? wings, Ya covering bütün me hepsi from above. havada. Havadan azıcık destek verebiliyorlar. Biz yerde mücadele Let's ediyoruz do bu bölümde. this. Sırf yaya bölümünü test ettirmek için yapmışlar yani. Orası gezin ama. Neyse. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumları unutmayın. Hoşça kalın.